Şöyle düşünün, bir hisse alıyorsunuz, bir hisse seçiyorsunuz ve paranızı oraya yatırıyorsunuz. Başlıyorsunuz, bilgisayarın karşısına geçiyorsunuz, şirket yükseldi, mutlu oluyorsunuz. Şirket düştü, ne yapayım, alayım mı, satayım mı, ben şimdi ne yapacağım? Bu psikolojinin içine giriyorsunuz. Para piyasası böyle bir şey değil ki arkadaşlar. Şirketin hissesi o gün mevcut arz ve talebe, çıkan haberlere, ortamın gerginliğine ya da mutluluğuna, tüketicilerin beklentilerine, isteklerine ya da isteksizliklerine göre günlük olarak hareket edebilir. Aynı bir hisseyi bir insan gibi düşünün. Günde hormonları 100 kere yer değiştirir. Ama ne olur, sonunda dengeye gelir. Önemli olan kişilerin istikrarlı büyüyebilmesi gibi hisselerin de büyüyebilmeleridir. Bu nedenle biz portföy yaparız. Bu nedenle deriz ki bu kişi bana katkı sağlayacak, bununla arkadaş olayım der gibi bu hisse bana uzun vadede katkı sağlayacak. Bununla birlikte ben portföyümü genişletebilirim diye düşünür. Aynı zamanda arkadaşlar, sizler yatırımcı, trader ya da finansçı değilsiniz. Sizin günlük hayatınızda yapmanız gereken işler var, sorumluluklar var. Birçoğunuz işe gidip geliyorsunuz. Yani yaşadığınız hayat bir bilgisayarın başında ömrünüzü geçiremeyecek kadar zaten sıkışmış ve yoğun. Eğer siz tek bir hisseye para yatırıyorsanız mecburen bütün zamanınızı ve odak noktanızı ona ayırmak durumunda kalırsınız. Sürekli olarak hisseyi takip etme duygusu sizi diğer önemli yaşam aktivitelerinizi ihmal etmenize neden olabilir. Aynı zamanda bilgisayarın başında geçirdiğiniz süreç içerisinde duygusal olarak zayıflamaya başlarsınız. O piyasa hareketleriyle kişisel duygularınız ve içgüdüleriniz özdeşleşir. Artık profesyonel bakış açısından çıkarsınız, onun duygusal hakimiyetinin altına girersiniz. Bu da sizde hisse değeri düştüğünde panik yapmak, hisse değerleri yükseldiğinde kibirlenmek ya da özgüven patlaması yaşamak. Hissenize satmanız gereken, gerçekten satmanız gereken bir durumda geçmiş verileri düşünerek, geçmişteki kazançlarını düşünerek aşırı derecede iyimser olma durumu ve bunun sonucunda gelen doğru zamanda alamama ve doğru zamanda satamama ya da fırsatları kaçırma gibi doğru alım ve satım stratejilerinden uzaklaşma halini alır. Örneğin piyasada bakın bir hisse senedi yükselmeye başlasın. Yatırımcıların çoğu asla satmayı düşünmez. Ve ne yapar bu yatırımcılar? O hisse senedini balon gibi yükseltir, şişirir. Akıllı yatırımcı burada karını realize eder ve o hisseden uzaklaşır. Ama çoğu yatırımcı o kadar ciddi duygusal tepkilerin içindedir ki o balonun patlamasını bekler ve sonrasında da portföylerinde ciddi getiri kayıplarıyla karşılaşır. Aslında özünde böyle hisse portföy oluştururken bakarız, deriz ki ya hisse almak ne kadar zor. Oysa emin olun satmak daha zordur. Özellikle de zarardayken satmak zor değildir arkadaşlar. Zararı kabulleniriz, gerekirse bunalıma gireriz ama satarız. Ama gerçekten kârdayken satmak gerçekten çok zordur. Bu işi duygusal zeminden çıkarıp mantıksal zemine oturtabilmeniz için de gerçekten portföyünüzü doğru bir şekilde çeşitlendirmeniz gerekiyor. Gerekiyor ki riskleri minimuma indirdiğiniz zaman ancak o zaman rasyonel düşünebilirsiniz. Dalbar'ın 2003 yılı raporunu incelerseniz şunu göreceksiniz ki bireysel yatırımcıların ortalama olarak kazandığı yıllık getirileriyle S&P 500'ü getirilerini kıyaslıyorlar. Ki bir endeks yatırım. Bireysel yatırımda kendiniz yönetiyorsunuz portföyünüzü. Yani aktif yatırım, yani zaman ve emek ve maliyet harcıyorsunuz. Öbüründe endekse yatırıyorsunuz. Tamamen pasif bir yatırım. Bunu kıyasladıklarında ortalama olarak neredeyse S&P 500 2 kat daha fazla getiri sağlamış. Yani verdiğiniz bunca emeğe rağmen yine S&P 500'ün altında kalmışsınız. İstatistiksel olarak da şunu biliyoruz. Yatırımcıların %70'i panikle mal satıyor. Arkadaşlar, finansal piyasa dediğimde aklınıza döngüler gelecek. Bu döngülerle baş edemeyeceğinizi bilmeniz lazım. Siz piyasayı yenemezsiniz. Sizin bir endeksten daha yüksek getiri sağlayabilmeniz çok çok zor. Bu sene sağlasanız uzun vadede yine sağlayamazsınız. Çünkü işin içine finansal psikoloji giriyor. İşin içine sizin kısıtlı sermayeniz giriyor. İşin içine büyük kuruluşlar ve büyük portföyler giriyor. İşin içine kar realizasyonları ve piyasa düzeltmeleri geliyor. Bireysel hisse senedi mücadelesi sonunda endeks altına döner. O yüzden ben tüm danışanlarıma aynı şeyi söylüyorum ve size de söylüyorum. Lütfen ama lütfen bütün paranızı tek bir hisseye yatırmayın. Mutlaka bir portföy oluşturun. Lütfen ama lütfen
tek başına hisse seçmeyin. Eğer tabii ki gençseniz hisse senedi yatırım yapmak en doğal hakkınız. Ama bunu ne yapabilirsiniz? Hisse senedi yoğun fonlar üzerinde çalışabilirsiniz. Dünyada sadece Türkiye'de olarak bakmayın. Dünyada onlarca hisse senedi ağırlıklı portföy var. Ve bunlar ya aktif olarak profesyoneller tarafından yönetiliyor ya da pasif olarak endekslere tabi. İkisinde de emin olun sizin bireysel vereceğiniz mücadeleden daha fazla kazanma ihtimaliniz var ve riskleriniz çoğuna göre görece olarak daha düşük. Var mı? Ben illa hisse senedi alacağım kardeşim. Ben yapıyorum, ben bu işi beceriyorum diyeniniz varsa ki bu gerçekten istisnaidir. Ve biz bu arkadaşları zaten trader diyoruz. Biz bunların gelirlerine de yatırım geliri demiyoruz. Bu bir ticari gelirdir. Al sat yapıyordur bu insanlar. Aynı sokakta elma satmak gibi halden ucuza alıp perakende olarak pahalıya satıp aradan kar etmektir bu. Bunu yapıyorsanız tabii ki söyleyeceğim hiçbir şey yok. Tebrik ederim. Bu çok zor bir iştir. Bu yatırımcılıktan kat be kat büyük üstünlük ister. Bunu yapıyorsanız diyecek dediğim gibi bir şey yok. Ama eğer gerçekten ben portföy de yapmak istemiyorum diyorsanız o zaman da şöyle bir şey söyleyebilirim. Gerçekten çok çok güvendiğiniz bir firma varsa ve bunu metriklerle de bu güveninizi tazeliyorsa ve çok fazla uğraşmak istemiyorsanız o zaman da fiyata bakmayacaksınız. Lot biriktireceksiniz. Diyeceksiniz ki az da kazansa kabulüm, çok da kazansa kabulüm, kaybetse de kabulüm. Ben bu işlerle uğraşmak istemiyorum. Ben bu firmayı tanıyorum ya da şunlar gibi en azından orada var ya çeşitlendirmeye gidin. Yani tek firmaya güvenmeyin. Çünkü batarsa siz de batarsınız. Ama dediğim gibi öyle noktada da o noktada yapacağınız tek şey fiyata dahi bakmadan lot biriktirmek. Bir ortalama bir fiyatı vardır. Ucuzken daha fazla lot alın. Pahalıyken daha az lot alın. Ama sistematik olarak onu yıllar içerisinde biriktirin. Yani bu da bir seçenek tabii ki. Ama ben her zaman söylüyorum. Bence finans öğrenilmesi gereken yatırım özellikle çok önemli. Çünkü ne kadar çalışırsanız çalışın. Eğer yatırım işin içine girmezseniz paranızı hiçbir şekilde arttırma, çoğaltma ihtimaliniz yok. Sizlerle bugün tek başına hisse senedi yatırımı yapmanın ne kadar zor, ne kadar riskli ve bence ne kadar mantıksız olduğunu konuştuk. Özellikle çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturursanız, bir değer yatırımı mantığına bürünürseniz ki ben bunu hazırladığım eğitimlerle sizlere zaten öğreteceğim. Emin olun uzun vadede çok daha istikrarlı getiriler sağlayacaksınız. Gerçekten eğer profesyonel değilseniz tek başına hisse senedi yatırım yapmanız size sadece zarar getirir. Eğer ısrarcıysanız da o zaman fiyata ve zamana bakmadan lot biriktirme eğilimine girmeniz en makulüdür. Yani bir hisse senedini tek seferde almak yerine belirli aralıklar yaparak piyasa dalgalanmalarına karşı kademeli alımlar yapabilirsiniz. Bu da sizin portföyünüzü biraz daha esnek hale getirebilir. Ama diyorum ya, yani benim öncelikli tercihim her zaman bir portföy oluşturmakta. Portföyün içeriğini tamamen kendi bilgimle oluşturarak yönetimini daha çok profesyonellere bırakmakta.